Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine ETS 2'deyiz. Güzel bir araç modu ve güzel bir böyle gördüğünüz gibi bir Dorse modumuz var. Dorse modu yine yüklerle böyle doldurulmuş bir Dorse. Araçtan başlayalım öncelikle. Araç modu Volvo FH5, daha önceden oynadığımız bir araç modu. Deniz Yıldırım'a ait. Sağ olsun bana özel plaka, tabela vesaire hepsini yapmış. Yeniden göndermiş. Ellerine, emeklerine sağlık. Daha önceden bu modu kullanmıştık biliyorsunuz. 1.58 beta'dayım ben hala. Bu arada ATS 1.58 tam sürüm geldi. Yakında ETS'ye de gelecektir eminim. Belki de siz bu videoyu izlerken gelmiş bile olabilir. Bilmiyorum ama ben bu videoyu çekmeden bir gün önce, yanlış hatırlamıyorsam, geldi. Ya videoyu çektiğim gün gündüz geldi ya da bir gün öncesinde geldi. Siz bu videoyu izlerken bile ETS 1.58 tam sürüm gelmiş olabilir. Ya da sonrasında gelecektir. Tam emin olamıyoruz tabii ki, ne zaman getireceklerini bilmiyoruz. Şimdi araç modumuz Volvo FH5 modeli. Yeni FH serilerinden biliyorsunuz. Güzel bir sesi var. Güzel böyle kaplama kabini vesairesi var. Hatta onu da göstereyim. Sonradan Dorse'ye bir göz atalım. Kontağımızı açayım ben hatta. Hatırlayanlar vardır. Güzel de bir sesi var aracın. Aracımız bu şekilde. Hemen Dorse'mize de gelelim. Dorse'miz sarılmaz Dorse modeli. Çok fazla yük seçeneği var. Baya dolu. Ben böyle havaleli bir saman seçtim. Dorse Yasin Çalım'a ait arkadaşlar. Yasin Çalım'ın hazırlamış olduğu bir Dorse. Model sahibi Emin Abuy. Emeği geçenlerin ellerine kollarına sağlık Dorse'ye de. Yasin Çalım'ın yaptığı bir Dorse. Hazırladığı bir Dorse. Ben video açıklamasına Instagram hesaplarını bırakırım. Hem araç modu hem Dorse modu ayrı ayrı, çünkü ayrı kişilere ait. İkisini de linklerini bırakırım Instagram'larına. Oradan kendilerine ulaşabilirsiniz. Dorse dediğim gibi mega yüklü bir Dorse. Çok fazla seçenek var. Çok fazla aksesuar var. Yükseltmeleri vesairesi, her şeyini tek tek böyle yapılandırmanız gerekiyor. Yapılandırabiliyorsunuz. Farklı bir sürü yük modelleri, seçenekleri var. Canlı hayvan, büyükbaş, küçükbaş, ne bileyim borular, kütükler, 5'e 10 kalaslar, samanlar, daha bir sürü konteynerlar, araçlar. Onun dışında benim hatırladıklarım, gördüklerimi söylüyorum böyle biraz. Borular demişimdir belki. Plastik borular, beton borular ayrı ayrı. Tarım aletleriyle alakalı malzemeler. Baya dolu yani arkadaşlar. Dorse felaket dolu. Öyle söyleyebilirim yani. Dorse'nin içerisinde jant, lastik de galiba geliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bunlar da bu şekilde eklenebiliyor. Şimdi oyunun DLC haritasındayız tabii ki. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gitmediğimiz yollara. Şimdi şu aradaki yolu gitmemişiz. Şuraları falan gitmişiz. Bugün de şu aradaki yolu gideceğiz. 276 kilometrelik bir yolumuz var. Benzinlikten başlayacağım o yüzden. Şuraya falan gitmişiz. Daha önceden ya buradan başlamışız ya da buraya gelmişiz. Bu sefer de buradan başlayıp şu gitmediğimiz aradaki yolu bitirip Caresuando, bu şehre gelmişiz daha önce. Ama Caresuando'da gelip burada yükümüzü teslim edip bitireceğiz. Tabii yük teslimi şöyle. Bu yükler görsel yük ama ekstradan kendiniz de yük alıp ağırlık ve mesafe olaylarını falan yine yapabiliyorsunuz. Bu sadece bir görsel. Bunu yükü ekstra olarak almıyorsunuz. Bunu görsel olarak sadece seçiyorsunuz ama görünmez yük olarak yine bir tane iş almanız gerekiyor. Hadi bakalım şöyle bir aracımızı önce bir dıştan çalıştıralım, duyalım sesini, sonra içine geçeriz. Trafiği de açalım. Skybox'ımızı ayarlayalım. Haydi bakalım, hazırız. Yolumuza çıkabiliriz. Nereden çıkıyoruz? Şuradan çıkıyoruz. İyi kafa kaldırıyor.
geniş alalım. Dorseyi çıkartmayalım. Göbeği ondan sonra. Ses felaket. O yüzden birazcık kısıyorum. Yoksa ben hiç duyulmayacağım. Haydi bakalım. Çok böyle aşırı uzun bir rotamız yok. Geçen sefer 400 kilometreye yakın bir yol yaptık. Bugün 276 kilometrelik bir yolumuz var. Aşırı bir uzun bir rota yok. Artık böyle ara yollara bağlı ya da ana yollara bağlı diyeyim. Ara ara kısa, ara ara uzun bu haritayı bu şekilde keşfetmeye devam edeceğiz. Bazen uzun olacak, bazen kısa olacak videolar ama yapacak bir şey yok. Her video kısa olacak, her videoda çok uzun olacak diye bir şartımız yok. Artık ne denk gelirse bahtımıza diyoruz. Retarderimiz de var. Araç güzel gidiyor yalnız ha. 540. Yükümüz 22 ton. Ama güzel hızlanıyor. Havaleli büyük. Birazcık dikkatli girsek. Dayı ne yapıyorsun? Yola yola bak. Solladığı yere bak. Bir de virajda. Bu yollara, bu görsellere yani bu yol çeşitlerine Promos'tan alışığız. Buraları Promos'ta çok gezdik. Ama Promos'ta olmayan yerler de var. Ya da bu haritada olmayıp da Promos'ta fazlası olan yerler de var. Şimdi bakalım Promos'ta 1.58 tam sürüm çıktığı zaman Promos'ta bir süre sonra güncellenecektir. Burasıyla nasıl birleştirecekler? Artık olmayan yerleri bu haritadan eklerler. Bir şekilde tamamlarlar ama Promos'ta her zaman daha fazlası var. Oluyor yani. Evet, Rıfkı yine arada bir selam veriyor videoya. Bak. Rıfkı'yı soranlar oluyor, abi sesi çıkmıyor nerede vesaire gibisinden, ya da verdin mi kuşu gibisinden. Arkadaşlar küçüklüğümden beri hep kuş bakmışımdır. Hep ailemle birlikteyken, hani küçükken değil, ailemin evindeyken de her zaman bizim evimizde muhabbet kuşu olmuştur. Bak, size selam söylüyor. Buradayım ben diyor. Hep muhabbet kuşu olmuştur. Köpeğim de vardı biliyorsunuz. Köpeğimi geçen sene kaybettik. 15 sene bizimle birlikte yaşadı. Ömrünü doldurdu. Yaşlılıktan artık geçen sene kaybettik biliyorsunuz. Bilenler vardır eski videolarımdan falan.
gösteriyordum kamerada falan ya da o kendini gösteriyordu bazen öyle. İsmi Teddy'ydi. Bilenler vardır. Geçen sene Şubat ayında bu dönemlerde kaybettik. Ama kuş ben küçüklüğümden beri var. Her zaman oldu. Ailemin evinde de hala bir sürü muhabbet kuşu vardır. Babam özellikle bakar. Annem de aynı şekilde. Benim de şu an evimde 2 tane papağanım var. Bilenler biliyor. Bize gelen hayvan ömrünün sonuna kadar yaşar. Ay bu çok ötüyor. Ne bileyim. Çok rahatsız ediyor. Ben buna bakamıyorum deyip hiçbir zaman aldığımız herhangi bir hayvanı, kuşu geri vermedik. Başkasına emanet etmedik. Biz nereye? Onlar oraya her zaman gitmiştir. Ki benim babam emekli asker. Sürekli tayinimiz çıktı. Her yerde yine evimizde hayvanımız, kuşumuz vardı. Onları da şehirden şehire sürekli götürmüşüzdür. Yazın tatile gelirken bile yanımızda getirmişizdir. Öyle söyleyeyim yani. O yüzden hiçbir zaman vermem. Benimle birlikte kendi ömrünün sonuna kadar yaşar. Artık kaç sene yaşayacaksa ben elimden geldiğinin fazlasıyla iyi bakmaya çalışırım. Benimle birlikte ömrünün sonuna kadar da yaşamaya devam eder. Abi düz yolda gidiyorsun ve bu adama mı yol veriyorsun Allah'ın aşkına ya? Ya şu oyunun trafiği valla adamı kanser eder ya. Sen zaten buraya döneceksin. Dönecek adama yol veriyor şaka gibi ya. Ana yolda. Ama bazen videolara işte sesler çok fazla gelebiliyor, kuşun sesi. Ben 2 tane sultan papağanım var. Biri dişi, biri erkek. Dişi olanın sesi çıkmaz. O çok uysaldır. Sessiz, sakin. Öyle ses çıkartmaz. Ötmez yani öyle çok fazla. Ama erkek olan yani Rıfkı, namı diğer Rıfkı Shorts'larda bile ilk geldiği zaman videosunu paylaşmıştım avcumdan yem yerken. O tam bir delidir. Evin manyağı öyle diyeyim. Onun sesi bazen videolara gerçekten çok fazla yansıyabiliyor. Ben kulaklık takılıyken çok fazla duymayabiliyorum ama bazen de şöyle bir çıkartıp bakıyorum gerçekten çok aşırı derecede. Bak şu an mesela normal hani bir ben konuştuğum için o da bana cevap veriyormuş gibi birazcık böyle hani sesi geliyor. Ama bazen de gerçekten çok rahatsız edecek şekilde ötme eylemi gerçekleştiriyor. O zaman videoyu durdurup bekletip pause yapıp yani mutfağa götürüyorum, mutfağa bırakıyorum. Videoyu bitirdikten sonra tekrardan yanıma geri alıyorum. Normalde hep benim yanımdadır onlar. Kafeslerin içinde, bazen dışarıda. Genelde dışarıda oluyorlar. Şu anda mesela kafesin üstünde oturuyorlar. Dışarıdalar yani. Kafalarına göre takılabiliyorlar evin içinde. Ama çok fazla kafesin çevresinden çıkmıyorlar. Genelde kafesin üstünde otururlar. Kafesin üstünde tünekleri vardır. Orada otururlar. Takılırlar orada yani. Papağanlar biliyorsunuz öyle çok fazla uçan hayvanlar değil, muhabbet kuşları gibi. Bunlar da o şekilde. Genelde kafeslerin üstünde otururlar. Arada benim yanıma gelirler. Eski evdeyken sürekli mikrofon kolunun üstünde otururlardı. Çünkü kafesler direkt mikrofonun yanındaydı. Şimdi bu yeni evde kafes yan tarafta biraz da. O yüzden çok fazla buraya yanaşmıyorlar. Burası neymiş ya böyle? Yani soran arkadaşlar da buradan böyle bilgilendirmiş olayım. Ömrünün sonuna kadar bende kalmaya devam edecek o kuşlar. Sesleri duyulmuyorsa uyuyorlardır, ses çıkartmıyorlardır. Kendi aralarında takılıyorlardır. Ya da çok video öncesi çok ötüyorlardır. Ben daha video başlamadan mutfağa koymuşumdur. Ya da video esnasında çok ötüyorlar diye videoyu durdurup mutfağa koyup tekrar videoya devam etmişimdir yani. Ama merak edip soranlara teşekkür ederim. Unutmuyorlar yani sağ olsunlar.
Sollanacak bir alan da yok. Zaten gelen de var karşıda. Abi çok ani fren yapıyorlar ya. Tamam, dönüş var da o kadar da ani fren. Allah razı olsun. Bizim yük fena. Şuna bak. Tellere değecek şimdi. Dışarıdan da seslerini duymuş olduk. Evet, kar modu 1.58 beta'da çalışmıyor. O yüzden dosyalarını sildim. Geçen denemiştim. Oyundan attı. Dosyalarını sildim. Artık 1.58 tam sürümde. Frostwinter'ı hemen güncellerlerse, ki bence güncellerler gibime geliyor, tekrardan indiririm. Kar moduyla yine oynarız. Ama bu arada kar moduyla maalesef oynayamıyoruz. Caresuando şehir gözüktü. Şimdi yükü teslim etmeye gidelim. Bu arada geçen yükü teslim edemedim ya. F3'ün sanırım açık olması gerekiyormuş. Yorumlarda yazan arkadaşlarımız olmuş. Yani şu anda mesela ekranda hiçbir şey gözükmüyor ya. Şu F3'ü açtığımız zaman onun teslim yazısı geliyormuş. Böyle saçmalık olur mu ya? Ben sürekli bunu niye açmak zorunda kalayım yani? Ben zaten sürekli kapalı oynayan bir insanım. Çok saçma yani. Eğer öyle bir şey güncellemezlerse bunu, çok saçma. Yük iptal etme de bu arada ESC'den yapılıyormuş. Hatta denemedim. Onu da denemiş olalım birlikte. Yine buradan yapılıyormuş herhalde ama nereden abi? Ha, buradan, tamam. Teslimata devam et, vazgeç. Herhalde vazgeç dediğim zaman işi iptal ediyor diye düşünüyorum. Bakayım. Aynen. Vazgeç dediğimiz zaman işi iptal ediyormuş. Önceden F6'dan yapıyorduk bunu. Orada ben işi Edirne'den aldım. Edirne'den alıp oraya başladığımız yere koydum. Teslimat noktasına oradan itibaren gidiyoruz. Normalde iş ta Edirne'den, yani düşün o kadar mesafeden. Şu an aslında benim taşıdığım yük merdiven. Hazır merdiven taşıyoruz şu anda. Ama dediğim gibi bu saman
balyaları. Bu dorsenin bir görsel yükü. Yani hayvan da var mesela. Hayvanı alıp o bir görsel yük ama ekstradan bir yere bir iş, ağırlık götürmek istiyorsanız onu normal işlerden, yük piyasasından yine almanız gerekiyor. Onu almazsanız tabii ki bu saman yükü hiçbir işinize yaramayacak. Bu sadece bir görsel. Ben de merdiven yükü buldum. Onu aldım ama gözükmüyor. Gördüğünüz gibi herhangi bir merdiven görseli yok. Yine saman gözüküyor. Sadece isim merdiven yani. Onun için onun da bir önemi yok bizim için. Bir ağırlık olsun istedim ben özellikle yani. Bizim sinyal, sol sinyal gitti yine. Neyse buraya kadar dayandı en azından bu sefer. Evet, şirket sağ tarafta, oraya doğru yönlenelim. Bu sefer yükü teslim edelim. Yani F3'ü açıp teslim edebiliriz diye düşünüyorum. Yorumlara öyle yazmışsınız. Deneyeceğiz. Normalde önceden nasıldı? Geliyordunuz, park ediyordunuz, yeşil alan oluyordu. Kontağı kapatıp Enter'a bastığınız zaman yük teslim ediliyordu. O ekran geliyordu bize. Ama bunda çok saçma yapmışlar. Eğer gerçekten öyleyse. İlla F3'ü açmak gerekiyormuş yani. Teslimat alanımız solda gözüküyor. Bizim yine şey gözükmüyor mu? Dur bakayım. Hah, Elements gözükmüyormuş. Elements açtık. Şuradan yük teslimat alanını gördük. Yine önümüzde dorse var. Arkadaş bu teslimat alanlarında niye bizim hep önümüzde bir dorse oluyor ya? Hep park edeceğimiz yerin önünde dorse oluyor bizi engellemek için yani. Teslimat yeri şurası. Camımızı açalım. Düzleyip koyacak. Yeşil oldu ama olsun, biz yine de düz koyalım. Yamuk iş yapmayalım. Aynen, bak şimdi yeşil oldu. Boşa aldık arabayı. Normalde kontağı kapattığımız zaman burada enter çıkması gerekiyor değil mi? Ama yok. Şimdi ne yapıyoruz? F3'ü açıyoruz. Dur, yanlış oldu. F3'ü açtık. Enter'a bastık. İş şimdi bitti. Böyleymiş. Şaka gibi ya. F3'ü açmadan olmayacak yani. Neyse, yapacak bir şey yok. İnşallah tam sürümde bunu düzeltirler yani. Şimdi beta'dayken herhangi bir güncelleme gelmedi. Hiçbir şey gelmedi yani. Bununla alakalı en azından bir güncelleme gelmedi. Bakın mesela yükümüz şeydi. Merdivendi. Merdiven taşıyorduk ama samanlar hala kalmaya devam ediyor. Yani bu sadece bir görsel.
Ama güzel bir görsel yani şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel bir görsel yani bu da. Evet arkadaşlar, emeği geçenlerin hem araçta hem dorsede ellerine kollarına sağlık. Video açıklamasına araç modu için ayrı, dorse modu için ayrı Instagram linkleri olacak. Oradan yapımcılara ulaşabilirsiniz. Gerekli tüm detayları, bilgileri öğrenebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.